Well, I'm Ana Katz. Ben Ana Katz. I live in Argentina and I'm born in Argentina. Arjantin'de doğdum, orada yaşıyorum. I like to travel a lot since I'm a child. Then I do it a lot. Çocukluğumdan beri seyahat etmeyi çok seviyorum ve çok sık seyahat ediyorum. I work on cinema and on theater. Sinema ve tiyatroda çalışıyorum. I've studied theater since I was 6 years old. 6 yaşındayken tiyatroya başladım. And I've never had a doubt about what I wanted to do. Ve ne yapacağım hakkında hiçbir zaman bir şüphem olmadı. Then I don't know. I'm a very disorganized person. Çok dağınık bir insanım. Really. Gerçekten. But at the same time, I'm very concentrated. There are two Ama aynı words that zamanda çok konsantre çalışıyorum. there are two words that doesn't work very well together, but it's like that. Bu iki konsept pek bir arada gitmiyor, dağınık olmak ve çok konsantre çalışmak, ama benim için durum böyle. The essential part of my work is trying to find the alive part of a person or in a scene, and that's very difficult sometimes in a set, you know. Benim işimin temel parçası bir insanın, bir karakterin yaşayan şeyini bulmak ve bu bazen set ortamında çok zor olabiliyor. Sometimes I'm very in this world, and sometimes I'm in this world, but I'm observing because it's the thing I like the most, you know. Bazen bu dünyadayım ama aynı zamanda gözlem de çok yapıyorum. Gözlem yapmak en sevdiğim şeylerden biri. When I know someone who observes a lot, I catch the look of that person that catched my look, and I feel okay. I can't play here because it's not he's or she's like me, so I stop. Benim gibi çok fazla gözlem yapan birini gözünü yakaladığımda hemen anlıyorum ve burada daha fazla oynayamam diye düşünüyorum ve duruyorum çünkü. Sometimes I'm in a restaurant and I'm in my own conversation with somebody, but I at the same time watching or hear other conversations because I really love to be lost in others' words. Bazen restoranda kendim bir konuşma içindeysem bile diğerlerinin konuşmalarına hakim olabiliyorum, etrafımdaki diğer konuşmalara. Çünkü başkalarının dünyalarının içine girip orada kaybolmaktan da çok keyif alıyorum. Then in cinema and in theater I act. I'm an actress and I work on writing a lot and I direct. Depends on the work. For instance, sometimes I act for other directors. Sometimes I write. When I write my own things, for my own things, my films or my theater plays. But when I direct, I like to direct different things. And I don't know which activity I prefer the most, maybe because I like the combination of them. Hem oyuncuyum, hem yönetmenim, hem yazarım. Kendi filmlerim dışında başka yönetmenlerle de çalışıyorum. Yazdığımda tiyatro oyunu olsun, film olsun kendim için yazıyorum. Ama yönettiğimde farklı şeyler de yönetebilirim. Hangisini en çok sevdiğimi bilmiyorum. Sanırım ben bu üçünün kombinasyonunu seviyorum. The editor who works with me thinks that I like to shoot topics, not stories. No.
Benimle çalışan kurgucu benim bazı konuları çekmeyi sevdiğimi düşünüyor. Hikayeleri değil, bazı konuları çekmeyi sevdiğimi düşünüyor. So my main work is not the industrial cinema or theater. I prefer something more little in a way, with more close than other type of expressions, you know. Benim tiyatroda da sinemada da yarattığım şeyler çok endüstriye yönelik değil, daha kişisel şeyler ortaya çıkıyor. Okay. Can we do an exercise? Bir egzersiz yapabilir miyiz? Yes, because many years ago I invented an exercise I like very much because explains the manner I like to work, and it's not a word; it's an exercise, and I think that it would be great to do it together. Benim yıllar önce türettiğim bir egzersiz var ve bunu birlikte yapmak çok isterim. Bence bu bu egzersiz birçok şeyi açığa çıkarıyor. Yes. Okay, let's go. You have to think in a song, in a very, 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 very popular song from here. But maybe it's popular because it's an antique song, or maybe it's popular because it's an advertising song. But I would like you to think in a song that everybody here knows, you know? Burada herkesin bildiği bir şarkıyı düşünmenizi istiyorum. Eski bir şarkı olabilir, şu an çok popüler, çok kolay dile takılabilen bir şarkı olabilir. Ama burada herkesin bildiğini düşündüğünüz bir şarkıyı düşünmenizi istiyorum. Okay, I will give you 30 seconds to think, or 1 minute to think in a song. 30 saniye, bir dakika veriyorum size bu şarkıyı düşünmeniz için. You can share. You can share with Paylaşamazsınız. No, it's a private exercise till this moment. Şu an için özel bir exercise, paylaşmayın. Şarkılarınızı yanınızdakilerle. Okay, are we ready? Hazır mıyız? Yes, everybody? Yeah, so. Yes, yes, great. Then the idea is you will stand up and walk around, and you will sing the song, but you sing in a volume that you don't have to upset the other person who is in front of you, like singing, like, I don't know, maybe for instance, da na na la 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 da 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 da. It's too loud because everybody is like, it's too loud, you know. But it's very important that I have to hear the other person who is singing. You understand? Because like now,
I can't hear you. What are you singing? Then it doesn't work. Şimdi ayağa kalkıp dolaşıp bulduğunuz şarkıyı söylemenizi istiyorum ama öyle bir sonda söyleyin ki rahatsız edecek şekilde yüksek sesli de olmamalı ama duyulmayacak kadar düşük de olmamalı. O şekilde ayağa kalkıp şarkıyı söylemenizi istiyorum. Yes, I feel something is very important. I believe that in artwork, it's very different from the street work, from the work, from sociable work, in which you say, hi, hello, how are you? And you use all the manners of the socialized world. Here, not here, it's artwork, Bence sanat alanındaki çalışmalar sosyal çalışmalardan çok daha farklı oluyor. Sosyal çalışmalarda bütün sosyal becerilerinizi kullanıyorsunuz ama sanat çalışmaları ya da sanat çalışmaları bu anlamda diğer çalışmalardan farklı oluyor. So I think that for acting or writing or directing, we need to concentrate and focus in our work without outside work. I don't know, we have to focus, because if not, we are all the time, in conversations that the kind of elevator conversations, that doesn't work for art. Bence yazarken de, yönetirken de, oyunculuk yaparken de kendi alanımıza odaklanmalıyız, kendi alanımıza konsantre olmalıyız. Dışarıdaki şeylere odaklandığımızda sanki böyle asansördeki konuşmalar gibi böyle çok işimize yaramayan manasız şeyler ortaya çıkıyor. Okay, the first fear is everybody is looking at me. I'm singing and it's a shame, İlk hissettiğimiz şey korku. Ben şarkı söylüyorum ve herkes bana bakıyor hissi. Yeah, but it's not, because everybody is worried about his song, not the other song. Ama aslında herkes kendi şarkısı hakkında endişe ediyor. Başkasının şarkısına o kadar dikkat etmiyor. But the idea is, at the end, you have to sing the same song. Ama fikir şu ki, bu olayın sonunda herkesin aynı şarkıyı söylemesi gerekiyor. But you can't shout, okay? And you can't talk to the other people, please sing with me. No. Ama bağıramazsınız ve diğer insanları benimle bu şarkıyı söyle gibi dürtemezsiniz. Okay. Sometimes it takes 1 minute, not 1 minute, never, no. Sometimes it takes 5 minutes, sometimes 20 minutes, because I need to be very true. Bazen 5 dakika, bazen 20 dakika sürüyor. Çünkü sizin çok sahici olmanıza ihtiyacım var bu egzersiz için. For instance, you choose a song, you love that song, you don't want the other one song because you prefer your song, then you have to still sing your song. But sometimes in a moment, someone convince me, and I feel that I want to sing the other one songs. I change. If I change, I really have to change. If I don't change, I have to sustain my own song. Bazen kendi şarkınızı söylemeye devam etmek istiyorsunuz. Bazen duyduğunuz bir şarkı sizi ikna ediyor ve o şarkıya dönüştürüyorsunuz şarkıyı. Ama ya kendi şarkınızı söylemeye devam edeceksiniz ya da dönüştürürseniz artık o yeni şarkıyı söylemeye devam edeceksiniz. And I ask you for walking around, because if not, you are all the time with the two songs in one side and the other. Then it's necessary to walk around to connect with other people and finally all sing the same song. Hepimizin aynı şarkıyı söylemesi için gerçekten yürümenizi istiyorum. Yoksa bir sağınızdan bir solunuzdan sadece 2 şarkı duyacaksınız. Ama hepimizin aynı şarkıyı söyleyebilmesi için yürümemiz gerekiyor. Maybe you feel I'm crazy, but I'm a little bit crazy, but not at all, not completely, And last thing I want to say, sometimes there are 2 groups at the end, 2 groups with 2 strong songs.
Deli olduğumu düşünmeyin. Biraz deli olabilirim ama tamamen aklımı yitirmedim. Bazen iki grup oluyor, iki şarkı seçen. Then you have to wait because you can't decide because of ending. Oh, anxiety. No, don't be anxious. Wait and see what happens with those songs or three songs. Sometimes happens. Bazen iki şarkı, üç şarkı kalabiliyor. Endişelenmeyin, ne yapacağız şimdi falan gibi düşünmeyin. Bekleyin bakalım ne olacak. Of course, if someone doesn't want to make the game because it's like a game, you can not do it, of course. Eğer bu bir oyun ve eğer oyunun parçası olmak istemiyorsanız yapmak zorunda değilsiniz. But I think it's easy. You should do it. Ama bence yapmalısınız. Then everybody has the song. It's okay. Okay, let's stand up and walk around. Herkesin şarkısı varsa ayağa kalkalım, yürümeye başlayalım. When she says 1, 2, 3 in Turkish. 1, 2, 3 dediğimde başlayın. Bir, iki, üç. Is it the melody or the lyrics? No, it's a popular song. No, but do they just do the melody of the song or do they just... no, melody. No problem. Not the lyrics. No, not necessary. Şarkı söz fark etmez. Şarkı sözü de olur, melodisi de olur. As you prefer. Ortak şarkı. Does everyone has to be impressed by the songs or is the goal to find a common song? Common song. Ortak şarkı. At least we should like sing all together as a group. But they're like my voice isn't good enough. Those who can sing well, they should like lead the way. Microphone.
Doesn't anyone know this song? No, it's a different song. Herkesin bildiği bir şarkı var. It's like a couple of different songs. Okay, you do it. You did it. Okay. Yaptınız, tebrikler. Okay, thank you. Thank you. I noticed that you are very shy. Çok utangaç olduğunuzu fark ettim. Which is a good thing because in general, there are everybody's shouting and imposing Bu iyi bir his şey çünkü voice. genelde herkes bağırıp kendi sesini empoze eder ama siz utangaçtınız. But you know, I think that for directing, sometimes what you feel is like what you feel now when you say, okay, I don't know if I have to talk or not, or to listen. I feel embarrassed about saying something, and what do you think? That kind of feelings happens in a set, because when you work on cinema, you don't have it's not like an office, you know. It's not like an office, but you have to work as if you were in an office, because you have to work and go ahead. Şu an hissettiğiniz duygular sette bir yönetmenin hissettiği duygulara çok benzer. Emin olamıyorsunuz, bağırsam mı, dinlesem mi, ne yapsam. Bir ofiste, sinemada çalışmak bir ofiste çalışmaya benzemiyor. Ama aynı zamanda bir ofiste çalışıyormuş gibi çalışmanız gerekiyor. Çünkü sonuçta çalışmanız gerekiyor. I think that when you find something peculiar, you know, something very special, you have to work on it. You can't say, okay, after I'll do it, we'll see. No, you have to focus on that. Özel bir şey bulduğunuzda bunun üzerine gidip bunun üzerinde çalışmanız gerekiyor. Öyle bir üstünkörü değil, o özel şeye fokuslanarak onu parlatmanız gerekiyor. For instance, I give you an example. I worked with a group of actors building a family during a year in which we meet together to rehearsals, but to rehearsals in which we didn't work in a scene, in a particular scene. We worked on how the family eat, how the family sleep, how the family talk each other, but not with a specific function, you know. Mesela ben bir
bir aileyi canlandıran bir grup oyuncuyla çalıştım ve genel olarak böyle spesifik bir sahne üzerinden değil de bu ailenin bireyleri nasıl yemek yiyorlar, nasıl uyuyorlar, birbirleriyle nasıl iletişim kuruyorlar tarzı çalışmalarımız oldu. It's a way of investigate the other side of the conventional part, you know, the convention that we use in general as on TV, for example, when you say, okay, I've seen it many times, how can I do to be more singular because it's what I want to do? Konvansiyonel olanın tersi bir çalışma, genel geçerin dışında bir çalışma. Mesela televizyonda benzer örneklerini, gördüğünüz benzer örneklerin dışına çıkmak ve size özel bir şey üretmek istiyorsanız ona yönelik bir çalışma. And it's a group work, you know, you work with a team, and sometimes little by little, I think that it's more important to hear than to talk, you know, when you direct. Ve takım çalışması, bir grup çalışması ve yönetirken dinlemek daha önemli. It's a famous phrase, you know, it's a famous phrase to say director knows who he wants or who she wants. Genelde yönetmen kimi istediğini, ne istediğini bilir gibi kalıp cümleler oluyor. But I think that in general, the director is the one who doesn't know. Ama bence genelde yönetmen bilmeyen kişidir. And you are there for discovering it. Ve keşfetmek için oradasınız. Then you have more questions than answers. But that's not weak at all, I think. Cevaplardan ziyade daha fazla sorunuz var ve bu güçsüz ya da zayıf bir şey kesinlikle değil. On the contrary, I feel that work with answers, it's stronger. Can you say I think that work with the answers, not with the questions more than the answers, is stronger. Bence cevaplarla çalışmaktansa kafanızda sorularla çalışmak daha güçlü bir şey. When you shoot a film, you have to have very clear your question, not your answer. Bir film çekerken sorunuz çok net olmalı, cevabınız değil. If you have the answer, you don't need to shoot the film, you know. Eğer bir cevabınız varsa o zaman film çekmenize ihtiyaç da yoktur. Because you already reached to the point. Zaten varmak istediğiniz noktaya erişmişsiniz demektir. You know what was the problem, and I feel that sometimes I watch films in which you feel that okay, he or she understands very well what happens, and I don't need the film. Bazen bazı filmleri izlediğimde düşünüyorum ki işte yöneten kadın ya da erkek zaten çok net anlamış olayın ne olduğunu ve benim bu filmi izlememe o zaman gerek yok. But at the same time, shooting a film, it's not only a question, because if not, nobody, it's like a very confused thing. No, you are like a captain in a I don't know, maybe it's a how to say, you know what you want to discover, but you don't know how. Ama aynı zamanda tamamen kaybolduğunuz, hiçbir cevabınız olmadığı bir alan da değil. Neyi keşfetmek istediğinizi hakkında bir fikriniz olması lazım. Sadece o keşfetmek istediğiniz şeyi nasıl ulaşacağınızı gösterecek bir süreç film çekmek. So I feel that the team, the crew of a film and the actors are not only collaborators, you know. Bu yüzden filmin ekibi ve oyuncuları sadece işbirlikçi olarak görmüyorum.
You know, as children, when they have the qualifications and you have to sign the qualifications of the school, that happens here. When you go to the school and you have the notes, the children and the father and the mother have to sign. No? Burada var mı bilmiyorum. Okullarda böyle kualifikasyon şeyleri. That happens here with the children. Karne. You mean the teacher giving notes to the children? To the house, and the mother or father has to read and put a sign. I read my okay. Great, you don't have it. Okay. Okay, it's like you know, when you go to the university, you have a note, you have a mark, you know, you have your mark. But when you are a child, the mark is signed by the father or by the mother in Argentina. Üniversiteye başladığınızda sizin bir şeyiniz var ama çocukken anne ya da baba ebeveynler onun adına imza atıyor. Well, what I think about the crew and actors is that they are responsible. They sign in the film. They are not only collaborators. And sometimes I feel that directors think that one editor, the editor, or an actress, it's someone who helps to find the film. And I'm not. I think that person is, it's really part of the essential work. Bence bir filme altına imza atan ekibin de oyuncuların da bu takımın hepsi bir sorumluluğa sahip. Ben o yüzden onları işbirlikçilerden daha fazlası olarak görüyorum. That's the reason to choose the crew to go to the set. It's like choose a crew or an actors for going to an island to survive, you know. Bu yüzden seçtiğiniz ekip ve oyuncular, birlikte çalışacağınız ekip ve oyuncuları seçmek, ıssız adada kiminle kalacağınızı seçmek gibi bir şey bana göre. It's like to say, I want to go, I trust you to go to an island and survive. Benimle bir adaya, birlikte adaya gidip orada hayatta kalacağımıza güveniyorum demek gibi bir şey. But if you feel it about the person as actors that work with actors, then you can hear. Because if not, you think you know more than the other person. But when you know that the other person is great, you want more hear than talking. You understand? Eğer diğer insanın çok iyi olduğunu ve ona güvenebileceğinizi biliyorsanız, o zaman onu dinlemeye başlıyorsunuz. Kendinizi ondan üstün görüp ondan daha iyisini bildiğinizi varsaymıyorsunuz. Something I like very much to do when I invite actors of, I don't know, maybe I don't know the person. I like to watch the interviews that the actors tanımadığım oyuncularla görüşmeden önce onların verdiği röportajları izlemeyi seviyorum. Because it's a way of knowing somebody to know if he or she really understands, and how she or he talks about a film, about a story. Because if you understand that an actor is someone passive that asks what I should wear or what I have to be there, it's impossible. It's the end, you know. Bu röportajları izleyerek oyuncuların film hakkındaki görüşlerini, hakimiyetlerini anlayabiliyorum. Çünkü bana göre en kötü şey gelip sadece ne giyeceğim, ne yapacağım diye soran oyuncu. Then I feel that I need actors, brilliant actors, who really cares about story and who really cares about what they wear. It's not something like it's a fashion decision. Bu yüzden çok iyi oyuncularla çalışmak istiyorum ve çalışıyorum.
Hikayeye çok önem veren ve giyeceği şeyi sadece bir moda ürünü olarak görmeyen, hikayeye katkısını da kafa yoran oyuncularla çalışmak istiyorum. I shot 5 films, and I'm preparing the next one. And I love to work in the scripts. I spent maybe 3 years, more or less, to write a script, and maybe more, if I can, more. And with actors, I like to work a lot, but I don't think that cinema it's like theater, because in cinema you work with winter, with the wind. We work with reality. Then, okay. 5 tane film bitirdim. Şu an 6.'yı hazırlıyorum. Senaryoları yazmam yaklaşık 3 sene sürüyor. Belki daha fazla. Birlikte çalıştığım oyuncuları çok önemsiyorum. Ama film yapmak tiyatro gibi değil. Bazen rüzgar oluyor, bazen kış oluyor. Then I really recommend you to have a very strong crew and group of actors for work together, not for simulate you work together. To work together, it's very, very, very important to hear the other, because I'm really against the idea of knowing everything when you direct, because I feel that if you do like this, you lose a lot of things that are in the middle, maybe more lost. When you made the exercise, thank you for making the exercise, you felt you were like lost in a way, Maybe you are people, you feel you have your plans and your friends and your own life, as everybody. But when somebody asks you to sing a song, it's very difficult to do it. It's crazy, but it's like this. Well, kesinlikle yönetmenin her şeyi bilen kişi olması fikrine çok karşıyım. Eğer öyle olunca o zaman diğerlerinin fikirleri ve buradan doğabilecek çok güzel şeylere kapalı olmuş oluyorsunuz. Ekip bu nedenle, ekip ve birlikte çalışacağınız insanlar ve onları iyi seçmek çok çok önemli. Deminki egzersizi yaptığınız için çok teşekkür ederim. O egzersizdeki gibi böyle arada kayboluyorsunuz, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Yönetmenlik o egzersize çok benzer buluyorum yönetmenliği. Then I think that for work, you don't have to use the same way, always the same way, because it's impossible. The intuition, it's the only path to go to the scene. Çalışırken tek bir yöntemi sürekli uygulamayı doğru bulmuyorum. Çünkü o zaman içgüdülere ve onların doğurabileceği şeylere kendinizi kapamış oluyorsunuz. The intuition is something very, 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 very important, and you have to prepare. You have to be ready for intuition. İçgüdü çok çok önemli bir şey bence ve içgüdülerin harekete geçebilmesi için sizin hazır olmanız gerekiyor. The intuition is not something it gave us. It's something that you have to remove, move, and work and ask. Because it's something near but very far from you in a moment. İçgüdüler tepeden inen ya da işte şunu sola, şunu itersem, şunu çekersem ortaya çıkacak bir şey değil. O yüzden bir anlamda hem bize çok yakın hem de bize uzak. Maybe you work on a scene during 3 years, but in the moment you have to make the scene with the actors, you are not sure. You don't feel secure about it, how to do it. You have been 3 years writing it.
Belki 3 sene boyunca bir sahneyi yazdınız ama yine de oyuncularla bir araya geldiğinizde bu 3 sene çalıştığınız sahneyi nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. Then that feeling of I don't know how to do it, Bu nasıl yapacağımı bilmiyorum hissi. uh, you don't have to solve it with security, you know. Bunu böyle kendinizi güvende hissederek çözmek zorunda olduğunuz bir his değil bu. I believe more in inspiration. Inspiration. No, that I don't believe when you don't know, you never. There's, for instance, you are shooting, you make, I don't know, maybe 7 takes of a scene, of a plane, not a scene. 7 takes. Ben ilhama inanmıyorum. Belki sette aynı şeyi 7 kere çekiyorsunuz. And as a director, you begin to repeat the take by take by take. Yeah, that, and in a moment, you don't know what are you repeating. You don't know what are you doing. You know. Böyle üst üste çekiyorsunuz ama neden neyi tekrar ettiğinizi, o anda ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Then sometimes you hear, and people try to help and say maybe I think it was okay. I think that red chair moved in the last time. Okay, again another one, and you don't know which is the path to repeat or not a take. You know, a lot of times we feel lost in set. Sette çoğu zaman kendimizi kayıp hissediyoruz. Bazen bir şey üst üste tekrarlıyoruz ama böyle tam ne yaptığımıza hakim olamayabiliyoruz. O zaman diğerlerini duymak, size yolunuzu bulmanız açısından ve diğer o tekrarlar olurken diğer görüşleri almak çok önemli olabiliyor. Then I think that the answers are not so rational in cinema. Bence sinemada cevaplar çok rasyonel değil. Because if not, maybe you go for wrong path, you know. Çünkü eğer öyle olsaydı yanlış yolda ilerleyebilirdiniz. To work with intuition, you have to work a lot more than if you try to build something clear. İçgüdülerle çalışmak için daha fazla çalışmak gerekiyor. Temiz bir şey inşa etmek için çalışmaktan daha fazla çalışma gerektiriyor. İçgüdüleri ortaya koyarak, içgüdüleri takip ederek çalışmak. For instance, I try to work without the knowing of when are we shooting or not. I try to everybody think that we are shooting all the time. Herkes bizim sürekli çekim yaptığımızı düşünüyor ama ben ne zaman çekim yapacağımızı tam bilmeden ilerlemeyi tercih ediyorum. A lot of times actors ask me, but is the camera now working? Every time. Bana oyuncular çok fazla soruyor. Şu an kamera çalışıyor mu? Çekiyor musunuz? And I always say, yeah, continue. I try to confuse everybody. Ben de evet devam edin falan diyorum ama aslında sürekli herkesin kafasını karıştırmaya çalışıyorum. Because when people forget that they are working, you know, we have to do the scene and it's like boring and very conservative in a way, they begin to express themselves. Çünkü insanlar çalıştıklarını unuttuğunda kendilerini dışa vurmaya başlıyorlar. Well, maybe you can ask. Maybe. I don't know. Soru sorabilirsiniz belki, bilmiyorum. I think it's a good point. Maybe you want to sing a song. Belki şarkı söylemek istersiniz. Do you work on cinema or not? You are spectators? Sinemada çalışıyor musunuz yoksa izleyici misiniz? No. Both. Both spectators and cinema workers. Okay.
Well, yes. Oh, the microphone. I was gonna ask you, what was the first thing, like inspiration to, like, what made you do your first film ever? Like, what was the one thing? Maybe it was a couple of things, but what pushed you to make your first film? I know the answer, you know? Thank you for the question. I agree with Chekhov, you know, Anton Chekhov, who how do you say here? Chekhov. Sorry. He said nature and literature. It's I'm going to translate it for the group. Çehov'un dediklerine katılıyorum. Doğa ve edebiyat. yes, I think that's the main. Not cinema, you know. It's not cinema. I feel very moved sometimes with nature, especially with nature, and sometimes with some writers. And after that comes all the rest. Sinemadan değil, doğadan ve yazarlardan genellikle ilham alıyorum. Ve ilham aldıktan sonra gerisi geliyor. Hello. Hello. My question is going to be: in what way does anxiety affect cinema and theatre? Sorry, I didn't. In what way does anxiety and stage fright affect cinema and theatre? Anxiety. 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 I feel Like nervousness. nervous always, everywhere. No, for acting or directing or writing. Acting. Acting, no. No, I prefer in cinema. I feel very relaxed when I act in cinema. Sinemada rol yaparken kendimi çok rahat hissediyorum. I can do anything. I have no problem in cinema. Sinemada her şeyi yapabilirim, hiç problem yok. Because I feel I can stop if I want. Çünkü istediğimde durabilirim. And I forget the world, no problem. Ve her şeyi unutabilirim, problem yok. But on theater, I love to act on theater, but you have an emotional monster that involves you, and I think it's a trip, you know. Tiyatroda da oyunculuk yapmayı seviyorum ama tiyatroda işin içine bir duygusal canavar giriyor ve bir yolculuk gibi bir şey oluyor. But in cinema, when you act, it's like a monster, but with little parts, like a puzzle of a monster. Then you are, okay, I'm trying one part, another part, another part. Tiyatroda sanki bir puzzle gibi. So how do you decrease that feeling or try to contain it? For example, if you feel very stressed or anxious, how do you try to decrease that feeling or work with that feeling of stage fright? Great question, because it's something for every day, you know. And something I thought that it was only on the beginning, but no. Every time I do a film or whatever, I feel nervous. Soru şeydi, sahne korkusuyla ve anksiyeteyle nasıl başa çıkıyorsunuz? O da her film başlara özgü bir şey olacağını düşünüyordum ama öyle değil. Ben her film yapmak için yola çıktığımda korkuyorum, gergin hissediyorum. I have to it's like how do you say in English? It's like okay, I don't know. It's like two keys, you know. One is think in someone. Think on.
I don't know, maybe someone you love, but no, especially no, someone that inspire you for that work. Maybe your grandmother, I don't know, maybe a child you saw in the street, but you feel that that person would connect with the piece or with the movie. Maybe the person is not alive, I don't know, but it's a person that you feel that would connect very well with what you are doing, you know. And you want. Yapacağınızla çok iyi bir bağ kurabilecek birini hayal edin. Hayatta olmayacak biri de olabilir, sokaktaki biri de olabilir, büyükanneniz de olabilir. Yaptığınız işle çok iyi bağ kuracağını düşündüğünüz birini hayal etmek ve Yes, and and another thing is I wrote a writer I like very much. Roberto Bolaño is the name. Says something he's great to me. He says, how many years you can survive as an artist? Maybe 200 if you are a great writer, or maybe 500 if you are Shakespeare. Okay, it's not enough to be respectable. When you try to be respectable, you feel more nervous because you try to be accepted. But I think that artists look for freedom more than respect, you know. That's the main belief that I try to follow when I work. It's more freedom than respect. That's the main thing I try to think. But in spite of that, I'm nervous, you know. No, it's okay. Sevdiğim yazarlardan biri olan Roberto Bolaño'nun bir sorusu var. Ne kalıcı olmak için ne yapmak gerekiyor? 200 ya ne kadar kalıcı olabiliriz? 200 yıl mı? Shakespeare'sek 500 yıl mı? Her ne kadarsa yine de yeterli değil. Genelde bence saygı duyulma arzusu insan üzerinde bir baskı ve gerginlik yaratıyor. Ben saygı duyulma arzusunun peşinden gitmek yerine özgür hissetmenin peşinden gitmeyi tercih ediyorum ve özgürlüğü saygı duyulma arzusunun önüne koymak bana kendimi daha rahat hissettiriyor. My question is, can everyone be an actor? Like, is acting an internal talent, or can everyone take drama classes to be an actor or to be a theaterist? In cinema or in theater? Cinema mostly. Now, in cinema, maybe you should see. Maybe you watch Herzog. You know Herzog films? No, I haven't. He's great, and you should watch the films by this. It's a very well-known director, documentary and fiction films, and I feel that in cinema you don't need professional actors at all. It's not necessary. You need true persons, true alive persons. Theater is a bit complicated if you are not an actor, because you have to be 1 hour or 1 hour and a half or 2 hours on a stage, memorizing a lot of, I don't know, you know, it's something very specific, like, I don't know, to be a driver. If you don't know how to do it, it's impossible. But in cinema, when you have a director who knows what you know, what you want, I don't know, maybe you want your mother act, and you can do it because you know as a director what do you want about your mother on a scene. You know, you can
you can work like that. You can say, "Come, mom, you do that, then do another thing," and then it's great, because your mom would obey you, and it would be great. But depends on the film, of course. So, do you believe you had a talent when you were born, or you just took acting classes to be better? Do you want to translate? I'll translate the first part. İlk kısmını çevireyim. It's a lot change. Herkes oyuncu olabilir mi? Birkaç oyunculuk dersinden sonra herkes oyuncu olabilir mi diye sordu. Ana'nın cevabı da sinemada herkes olabilir. Annenizi bile oynatabilirsiniz. Yani önemli olan gerçek ve samimi insanlara sahip olmak sinemada daha önemli. Annenize işte anne şunu yap şöyle de falan dersiniz ve anneniz de sizin sözünüzü dinler ve filme bağlı olarak birçok herkes oynatabilirsiniz. Werner Herzog'dan örnek verdi. Onun filmlerini izlemeyenlere önerdi. O profesyonel olmayan oyuncularla da çalışıyor ve çok başarılı filmler üretiyor. Tiyatroda biraz daha farklı. Tiyatroda çünkü 2 saat boyunca sahnede performans göstermek gerekiyor ve bunun için bir disiplinden geçmiş olmak, ezberi falan ona göre yapmak için biraz daha eğitim gerekli, ama sinema için herkesin oynayabileceğini düşünüyor. But if you try that, your mother acts in Spider-Man, I don't know, maybe you are not in the, you know. Filme bağlı demişti zaten. Annenizi Örümcek Adam'da oynatamayabilirsiniz mesela. Depends on the type of film, you know. But you always have to take lessons, you know, always. Ama her zaman ders almalısınız. All the time. Maybe having lessons and maybe watching or maybe reading. It's the same, but I think that we have it's not useful to think about if we're born or not, because it's something that disturbing us, you know. Bir yeteneğe sahip olarak doğup doğmadığımızı düşünmek çok faydalı bir şey değil. Çünkü o bizi rahatsız eden bir duygu. Her fırsatta derslere katılarak olsun, okuyarak olsun, izleyerek olsun kendimizi eğitmeye çalışmalıyız. When you act, you work with your body, you know. Then it's very, it's an intimate work in a way. Oyunculuk yaparken vücudunuzu kullanarak oyunculuk yapıyorsunuz ve bu mahrem bir durum, mahrem bir çalışma. Sometimes a person feels that after 30 years old, for instance, you has a freedom because that something happened to you and that changed you a lot, and then you are a different person for acting. It's impossible to separate you and the actress. Then it's good to be all the time working and inspiration. Okay, if comes, great. If not, you are working. It's something you have to forget, I think. Sürekli çalışıyor olmak çok iyi bir şey. İlham gelse de gelmese de sürekli çalışıyor olmak sizi geliştirecek olan bir şey. Bazen öyle bir şey yaşarsınız ki 30 yıldır çalışıyorsunuzdur ve bu yaşadığınız şeyden sonra başka bir insana dönüşürsünüz ve başka bir oyuncu olursunuz. Sürekli çalışıyor olmak kendinizi geliştirmeniz açısından önemli. And if you can accept the magical part everywhere, maybe you can concentrate on that part to be open, and if the magic part exists, okay, it will come, but not the idea of I am good or I am bad, because I think the question would be am I personal or not? That's the... Bence soru iyi miyim ya da kötü müyüm değil.
kişisel olabiliyor muyum, kişisel miyim yoksa değil miyim olmalı. Sihirli bir şey, sihirli bir değnek gelip size dokununca fikrine açık olabilirsiniz ama onu öyle bir şey olmayacak diye onu elinizin tersiyle itmenize gerek yok. Ama önemli olan iyi ya da kötü ya da yeteneğin var mı yok mu yerine kişisel olma çabası. So this is my last question. No problem. I swear. No, I'm here. What did your parents say when you told them that you wanted to be an actor? Okay. I don't know. They supported me a lot. I always feel I'm lucky because of that. You know, I had a great lucky because my parents were very. I don't know. They were very flexible in a way, and that was great. I think that nowadays it's ridiculous to think that it's more safe to be a doctor than an actress, because nowadays it's work is not. I don't know. It changed a lot, but I think that it's better to I don't know, father and mother have to accept everything because you are an adult then. Yes, it's better if it's a happy story, but if not, it's one life, you know. At least that we are here. I don't know, maybe more, but at least one life. Anne babanız oyuncu olmak istediğinizde ne demişti diye sordu. Kabul ettiler, beni çok desteklediler. Bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Bir anlamda esnek bir ailem vardı. Hikayenin olumlu şekilde ilerlemesi tabii ki arzu edilen ama yani ebeveynler de kabul etmek zorunda. Bence günümüzde bir doktorun bir oyuncudan bir doktor olmayı seçmenin oyuncu olmayı seçmekten daha güvenli olduğunu düşünmek saçma. Çünkü bildiğimiz kadarıyla sadece bir kere yaşıyoruz ve yetişkin olarak kararları biz verebiliyor olmalıyız. I always feel very shy for asking questions, as you. It's terrible for me that moment. It's when you say present in a classroom. It's a terrible moment. I prefer act on the stage. I understand you if I. Sizi anlıyorum. Soru sormayı ben de hiç sevmiyorum. Sahnede rol yapmayı, soru sormaya tercih ederim. Çok çekiniyorum ben de soru sormakta. Sınıfta da öyleydi. Anna'nın sinemasında Anna sen busun diyor ve diğer cevap verildiğinde net bir cevabı olan filmlerde bunu sevmediğini söyledi. Ama ben de sinemada bir öneri olarak görüyorum. Yani kötü bir şey yaşadın, bak bu şekilde kurtulabilirsin. Bu da bir seçenek gibi. Anna bu konuda ne düşünüyor? Ya, olumlu bir ya da sen busundan öte seçenekler sunulduğunda ne düşünüyor? Anlatamadım. Bir daha tekrar mısınız? Bir not alayım, tam anlamadım soruyu çünkü. Anna'nın sinemasında sinemanın böyle bir misyon, bir anlatım öğretici olması gerektiğini düşünüyorsunuz herhalde. Biraz böyle yol gösterici. Ya da gerçek hayatta yapamayacağım şeyleri, evet, yol gösterici gibi. Yani bunu da yapabilirsin. Öneri ya da motivasyon. Sinemadan böyle bir şey ne düşünüyorsunuz? Biraz da sinemanın görevi midir bu diyor. I can hear you. Sometimes the films may show you a path, like they may lead you and give you answers, and those answers may be like
inspiring for those who view? What do you think about the films that you said that you don't like answers in films, but what do you think about films that give you answers and show you some ways of dealing yes life? Okay, I talked about answer, a moral answer, you know, a moral answer. I prefer not. I prefer to be free. Ben ahlaki açıdan bir cevap veren filmler hakkında o şekilde söylediğimi belirttim. Ben özgür bırakılmayı tercih ediyorum seyirci olarak. Like, I don't know. I feel more identified with something more experimental than maybe because I feel it's a very sometimes the ideology are very closed when you have a clear answer. Ben mesela deneysel filmlerle bazen daha yakın buluyorum kendimi. Çünkü böyle net bir şey ifade eden filmlerde o zaman ideolojik kısım daha böyle kapalı, ideolojik kısma daha kapalı oluyorum. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Yönettiğiniz bir filmde oynarken birbiriyle çakışmıyor mu acaba? O an bir sahneyi oynarken aklınıza çekimle ilgili bir şey gelmiyor mu? Ya da bunu nasıl başarabiliyorsunuz? Gayet güzeldi çünkü çakışmamış yani o anlamda. Gerçekten yönettiğiniz bir filmde oyun oynamak zor mu? Bunu nasıl başarıyorsunuz? How do you succeed acting? How do you act in the films that you're directing? Doesn't like when you're acting, don't your mind go to like some other directorial things? How do you how do they not clash with each other, acting and directing? How do you succeed in keeping both tracks? I like very much to do it, you know. I like very much to act in my own films. I like very much to act in other films, but you know what I do? I touch the other people. For instance, if there is a table and we are making a scene together with Ejem, I make like, you know, I touch him behind when the camera can't see. I touch and I say things, and I don't know. It's very physical. I like physical work. Then it's very physical. No, I don't think in the, but I stop, and after I see the takes, maybe 3 takes, and after I repeat. It's the way I work. Kendi filmlerimde de başkalarının filmlerinde de oynamayı çok seviyorum. Bazen diyelim ki benimle oynuyor ve kameranın kayıt almadığı bir sırada fiziksel olarak böyle kolumu dürtmeyi, fiziksel olarak kendimi ifade etmeyi çok seviyorum. Teknik olarak da 3 kez çekim aldıktan sonra durduruyorum ve bir bakıyorum. O şekilde ilerliyorum. Sometimes it's funny because I'm with the clothes of the character. I'm very, and I talk to all the people, all the crew, and look at me like, what are you doing? Because nobody knows if I'm the character in that. If I'm trying to act or trying to direct, it's something very strange. Bazen çok garip oluyor çünkü karakterin kıyafetlerini giydiğim için ve ekiple konuştuğumda yönetmen olarak mı konuşuyorum yoksa oyunculuk yapmaya mı çalışıyorum, karakterin içinde miyim? Bazen anlamıyorlar. Ondan çok değişik bir deneyim de olabiliyor. Yes, I don't know. I work with as I said, I work with a very strong group of. For instance, the cameraman, the director of photography are very strong in general. Then I talk a lot with them before the film. What type of, and I like very much camera in hand, you know. Then
there's no something difficult for me. Because of me, because my nature, you know, it's not. I understand that it's something weird, but not for me. No. Garip bir şey gibi size öyle yansıyabileceğini biliyorum ama bana uyuyor. Benim doğama belki uygun. Ben zorlanmıyorum. Zaten daha önce de bahsettiğim gibi birlikte çalıştığım ekibe çok önem veriyorum ve iyi bir ekiple çalışıyorum. Kameramana, görüntü yönetmenime falan önceden, çekimlerden önce nasıl bir şey istediğimi bahsediyorum. Ortak dili konuşuyor oluyoruz. The only point I take care if in the moment you stop for lunch, for instance, during the shooting, I try to be alone because if not, I feel I don't know. That's my moment, you know. Yemek için ara verildiğinde yalnız kalmak istiyorum. O benim kendimi toparladığım bir an oluyor. I always try to be. I feel jealousy about people who had a very good time in a shooting, because in my case I'm always in another world, you know, and I see people laughing, making jokes, and I always feel like seeing from the distance, you know, there's something a little. Sometimes I feel some nostalgia about it, but I can't do it. I can't participate. It's a pity, but I always see that part of the crew having a good time, and me seeing like I don't know what I'm talking about. I can't hear you. Bazen ekibin böyle uzakta güldüğünü, iyi vakit geçirdiğini falan görüyorum ve böyle gidip katılamamak, ona uzakta kalmak falan üzüyor beni. Ama onu seçiyorum, yalnız olmayı. But you choose to be alone, right? It's not. I don't. It's not a decision. It's something that I need. Bir karar değil, bir ihtiyaç. Yes. Thanks. I'm curious too. Can I ask a question? Of course. As a woman on set, I'm curious. Have you encountered sexism? Have you been in a sexist environment? Do you find it difficult to be a female on a set? Pardon, ben bir şey merak ettim. Onu sormak istedim. Bir kadın olarak sette cinsiyetçilikle karşılaştınız mı? Set ortamının kadınlar için nasıl bir ortam olduğunu düşünüyorsunuz? I have a story about it because in the last film I shot in Brazil. Brazil, you say here? Brazil. Yeah. Bir hikayem var. Son filmimi Brezilya'da çektim. And when I arrived there to see the locations, I stayed in the traffic. You know, it's like a bus, with 18 men. You know. Çekim yapacağımız mekanları görmeye gittiğimde trafikte kaldım 18 erkekle birlikte. And we made a lot of stops to see locations. Ve mekanları görmek için çok fazla yerde durduk. And you know, I'm sure I'm like this, and the other were very tall men. Ve ben ufak tefeyim. Birlikte çalıştığım adamlar çok uzun boylulardı. Asking me questions about, I don't know, electric, I don't know, everything, you know. 1 week before shooting, it's everything. What do you prefer, red or blue? What do you prefer, that or that? It's all the time decision time, you know. Ve setten bir hafta önceydi. Tam karar zamanı. Bana birçok soru soruyorlardı. Her şeyle ilgili. Elektrik, kırmızı mı, mavi mi, birçok şeyi bana soruyorlardı. Yes, so and at night, in a moment, with a very close friend of mine who was the art designer of the film, he showed me pictures
from that day, you know, in the traffic with the 18 tall men. Günün sonunda bana sanat yönetmenim o günden trafikte kaldığımız, o 18 adamla kaldığım trafikte kaldığım andan fotoğraflar gösterdi. And the pictures were very funny, very funny because it was a group like this and one like this going always with I wearing colors and I with my fingers, but it was funny. Fotoğraflar çok komikti çünkü böyle hem boy farkından ötürü hem de böyle işaret ediyorum, gösteriyorum, şey yapıyorum falan, o açıdan da. And he was laughing. My friend was laughing about me. He told me, "Did you notice you today? Everybody looked at you, saying what she thinks, what she wants." Bugün kendini fark ettin mi? Herkes sana odaklanmıştı ve sana soruyorlardı ne istiyor, ne yapalım gibi. Then the answer is I think the reason I've always did as a woman is because I never asked myself about it. It was like this. Bence benim bunu yapabilmemin sebebi çünkü ben hiç kendime bunu sormadım. Hep yani Never. Olduğu gibi böyle gelişti. Maybe my father. I always remember my father went with me to how do you say it? Like it's like ID for driving a car. Driver's license. The driver license. When I was 17. You can have it when you are 17 in Argentina. Arjantin'de 17 yaşında ehliyet sahibi olabiliyorsunuz. My father and I went there to have the driver license in the day after my birthday. Ve babam ve ben ehliyet almak için doğum günümün ertesi günü ehliyet verilen yere gittik. And my father said me, okay, do it. Then I've never felt I'm a woman or I don't know. It was like it's what I want to do. Then I think that ignore prejudice is something really great. It's something great because you don't notice and you can do it like this. Ve babam beni gönderdi, hadi git al Yes. diye. Bence ben hiçbir zaman, ben sadece yapmak istediklerime odaklandım. Hiçbir zaman ben bir kadınım gibi bir düşünceye sahip olmadım. Ve bence bu bir artı. Öyle bir ön yargıyla yaklaşmamak olaylara, o açıdan bakmamak. Yes, but when I began as a student, cinema student, we were very, very few female. But now it's increasing all the time. That's great. Ben öğrenciyken, sinema, televizyon öğrencisiyken çok az kadın vardı ama şimdi sayı çok fazla, çokça artıyor ve bu harika bir şey. And of course, it's a lot of machism in the how do you say Macho. Machism in the middle. But I think the answer is you don't have to waste your time on that. You have to go. Tabii çok fazla maçoluk da olabiliyor ama bence fikir şöyle, ona böyle odaklanıp vakit kaybetmek yerine siz sadece kendi yolunuza odaklanmalısınız. Arjantina'da kadın yönetmenler var mı kendisi gibi, fazla mı? Bir de Arjantin sinemasından bahsedebilir mi kısaca bize? Are there many other women Argentinian directors like yourself? And can you briefly talk about Argentinian cinema to us? Okay. Yes. Yes. There are other women directors. There are maybe we are a big group now. Yes. Women and men. And okay,
we have an institute, a national institute, who support our work, which is great. It's part from the state, you know. Evet, kadın yönetmenler benim gibi var ve Arjantin'de ulusal bir enstitü var, devlete bağlı yönetmenlere destek olan ve bu çok iyi bir şey. But it's very difficult as everywhere because the exhibition issue in the distribution is very difficult because of the American cinema, you know. Ama her yerde olduğu gibi orada da dağıtım Amerikan sineması yüzünden oldukça zor. But I think that something good in Argentina is the change of the way of doing cinema because of the universities in which we changed the pyramid system, you know, the director and like based on power. It changed it because in the university it's a group of friends and one is the custom designer, the other one is the director, the other one is sound designer, and then you work together. That was very good for us. Üniversitedeki eğitim sistemi sayesinde bizim de çalışma sistemimiz değişti. Artık eski klasik böyle piramit, yönetmenin en tepede olduğu üçgen piramit sistemi kalktı ve işte ses tasarımcısı, senarist, yönetmen, herkesin böyle kolektif olarak bir arada olduğu bir çalışma sistemi var ve ben bu sistemden çok memnunum. Maybe also you can share some of your observations while you are here in Istanbul. Very smart. You are the one I say, okay, he's observing too. Take care. Oh. Gözlem yapmayı sevdiğinizi söylediniz. Birkaç gündür İstanbul'dasınız. İstanbul'la ilgili gözlemlerinizi bizimle paylaşır mısınız? A lot. I think it's a very special place, really. Yes, a lot. Çok fazla var. I would try to think few ones. Just a second. I felt a big movement, you know, a big movement in between people. But I don't know what you are doing, but you are moving all the time, which is great. I think it's like very physical people in a way. I don't know. It's like İnsanlar arası çok fazla hareket fark ettim. Bence çok fiziksel insanlarsınız ve bence bu çok iyi bir şey. And I felt that people were very connected. Connected. Even if they were a little angry or not, but connected. You see, it's something. There are a lot of countries in which people don't use the eyes for watching other people's. It's like you don't make contact eye, you know. Here it's something very special because you see a lot of people and everybody, like you change looks in the stores or in the street. I could see that, and I don't know. Maybe I thought it was crazy, but not from here, from Istanbul. Everywhere, I don't know. Today I saw Silver Solarium, and Starbucks, and Mango, and I don't know. It's like crazy because we are one world in a way. It's little sad.
I feel. İnsanların birbiriyle çok bağlı olduğunu gördüm. Böyle kendi başlarına olmaktansa böyle mağazalarda, caddelerde falan böyle birbirini tanımayan insanların bile böyle aralarında bir bağ olduğunu hissettim. Ve işte Starbucks'ı gördüm, Silver Solarium'u gördüm, Mango'yu gördüm ve sanki böyle aslında tek bir dünyaymışız gibi geldi. Ama bu biraz da üzücü. And the music was great. I don't know if you feel what we feel about the music here. Maybe you feel, I don't know if you like your own music, but it's incredible, I feel. And the musicians are incredible. Bilmiyorum kendi müziğinizi siz beğeniyor musunuz ama bence müziğiniz çok güzel ve müzisyenler çok iyi. For instance, on the boat, today I crossed on a boat and it was crazy because I thought in Argentina maybe maybe we would be hearing, I don't know, Maluma, something like that, Shakira, Maluma, Despacito, reggaeton. But on this boat, there were a group of musicians. That's something weird. That you should keep that part of you. I don't know if it's possible, but it would be great because it's everything, everywhere the same, if not. Bugün vapura binip karşıya geçtim ve müzisyenler vardı. Çok etkilendim. Mesela ya dünyanın birçok yerinde, Arjantin'de de işte böyle normal müzik çalıyor falan ama burada canlı müzik yapan müzisyenler vardı. Çok hayran kaldım, çok beğendim ve bunu sürdürmelisiniz bence. And every time I tried to took public transportation, a person paid for me. I don't know if I caused pity, but it was like, no, it's okay, but I pay for you. It was like, that's really, it was really particular, not everywhere. Her yerde olmayan bir şey. Ne zaman toplu taşıma kullansam biri benim adıma ödedi. Bilmiyorum insanlar acıdı mı neden ama bu her yerde başına gelecek bir şey değil insanın. I look lost. I really look lost. Çok kayıp gözüküyordum herhalde o yüzden. It's because you're a guest and Turkey is famous for its hospitality. It's true. Maybe with me, it's true. And you are a really passionate person, and actually you transferred this passion to us as well while you were talking about your cinema. I mean, we felt this passion about what you are doing, and I believe that it's really very important, to have this passion for the work that you are doing. When you have a film, and you also mentioned about, filming is like a journey for discovery. So you don't know what you will discover at the end, but you go to a journey and then you find something during this journey. So, I mean, maybe you can give some examples from your own experience. When do you feel that now, I have this something to share with other people? Yes. Can I translate the question? Yeah, of course. Filmlerinizde keşif yapmaktan öncelikle yaptığınız işe duyduğunuz tutku çok belirgin ve çok güzel ve bunu bize de geçirdiniz. Film yapmakla ilgili duyduğunuz tutku çok hissedilir. Film yapmanın bir yolculuk, bir keşif olduğundan bahsettiniz. Bize keşfettiğiniz bu yolculukta öğrendiğiniz şeylerden bahsedebilir misiniz? Yes, I put everything I have.
in the moment I am in the shooting or in the right, every time I put everything. Then I don't like. I'm strict, you know, which is something good and bad because I depends on which person you work on, because sometimes it's something a little bit, I don't know, I'm strict, you know, for working. Yazarken de yönetirken de varımı yoğumu ne varsa koymayı tercih ediyorum. Aynı zamanda katıyım. Çalışırken katıyım. Bu hem iyi bir şey hem kötü bir şey belki. And I try to how do you say, when you disperse, I hate dispersion. I hate it. Bazen dispersion, yeah. Bazen dağılırsınız ve ben dağılmaktan nefret ederim. For instance, in the shooting, when you are in a shooting, a person with the phone in front of me, I say no, like this. Sorry, no, sorry. See you at lunch. See you that, but it's impossible for me because I need to create a collective trip, you know. Then that's one part of the thing. But another one is that you don't know where are you going. Then, for instance, the other day, a friend who saw my last film, he liked the film, and I told him, you know what? I think I know what is about the film. What's the story of the film? Me, you know. It's a couple who goes to a place to separate themselves. And he told me, obviously. Yes. No. Çalışmak kolektif bir şey olduğu için mesela sette karşımda birini böyle telefonuyla ilgilenirken görmeyi hiç sevmem. Çünkü ben buradaysam onun da aynı şekilde öyle olmasını beklerim. İkinci olarak bir arkadaşım filmimi izledi. Son bitirdiğim filmi izledi ve ona işte dedim, sanırım artık konusunu biliyorum, işte bir çift bir tatile çıkıyorlar ayrılmak için. Bu son film, izlediğiniz film değil, yeni filminin konusu. Bir çift bir tatile gidiyorlar ve bu tatilde ayrılacaklar. Yani ayrılacaklarını bilerek bir tatile, ayrılmadan önce son bir tatile çıkıyorlar. Bunu arkadaşıma söyledim. Filmi izleyen arkadaşım da yani evet tabii ki dedi. And sometimes when people talk to me about a film I made many years ago, in a very moved way, it's like keeping on my work with that film, you know. It's like processing all the time, which is great. It's something new for me because it's more and more time, and part of my work is the work I don't do anymore. It's a film with other people, and I'm listening what they are saying about, you know. That's the more incredible thing for me. Film bittikten sonra artık benden çıkmış oluyor ve insanların bu filme gösterdikleri tepki, bana yaptıkları geri dönüşler, bazen yıllar önce yaptığım bir filme insanlardan çok güçlü geri dönüş alıyorum ve bu benim için çok haz veren bir his ve beni besleyen bir şey ve beni film yapmaya devam etmemi sağlayan bir his. But maybe I didn't answer well. Yeah, it was a great answer. Yeah? Okay. Thank you. Thank you. Türk sineması hakkında bir soru soracaktım ben.
dünyada Türk sineması tam olarak nerede kendisine göre ve Türk sineması olarak nasıl buluyor? Sevdiği yönetmenler, beğendiği yönetmenler var mı? He wants to ask about Turkish cinema. How do you see Turkish cinema in the world? And are there any Turkish filmmakers that you like? No, I have a big problem, you know, is that we have a very, 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 very few occasions to see Turkish films in Argentina, not even Turkish films, Latin American films. We live in Argentina, and we can't see films from Chile or Brazil or Paraguay, you know, which is, we are in the same area. Then here it's very, very complicated in cinema. And in video, now I will have some links. And if you want to suggest it, just suggest me one or two or three more. I would like, because I don't feel enough. I don't know what to say about it. Arjantin'de pek Türk filmlerini görme imkanımız olmuyor. Hatta Latin Amerika komşu ülkelerin filmlerini bile pek görme imkanımız olmuyor. Ama birkaç online olarak birkaç filmi izlemeyi düşünüyorum. Şu an pek bir fikrim yok. Eğer senin de önerilerin olursa onları da listeme eklerim. But you know, I have a more anarchist answer. Is I have a very friends of my filmmakers around the world, and I don't believe that much in countries for art. I believe in works, you know. Ülke sinemasına çok inanmıyorum. Daha çok böyle filmleri ülkelerinden bağımsız olarak değerlendirmeyi tercih ediyorum. Teşekkür ederim. Thank you. Thank you. Thank you for coming. No. Are there any questions? No, sorry, no. But when I come back to Argentina, I want to see more what you are doing now here around. Then maybe I don't know. I can't answer you now, but I will work on that. Vizyon şansı bulmuyormuş ülkesinde diğer filmler. Bizde de her ülkenin sinemalarını göremiyoruz tabii ki. Filmlerini sinemalarda göremiyoruz ama sinema okullarında dünya sinemalarından birer tane gösterilir mutlaka. Ya da kendi okulum için söyleyeyim. Biz dünya sinema tarihinde mutlaka görürüz. Kendisi de sanırım sinema televizyon okumuş. Acaba eğitimi esnasında hiç Türk filmlerine denk gelmedi mi ya da bahsedilmedi mi? In university education, people get to encounter world cinema. Did you, during your university education, why didn't you encounter any Turkish films? Sorry, I didn't understand. She is curious if you encountered any Turkish films during your university education. Not too much. No, but as I told you, no, you know, not the problem. Really, it's not only Turkish. It's nowhere. American, you know, France a little bit. Not from Europe. Europe even not from. We as a filmmakers try to look and get some links, but it's not something opened, you know. Genelde Amerika ve belki birkaç Fransa, Avrupa bile pek değil. Biz yönetmen, sinemacılar olarak genelde çeşitli ülkelerden link toplayarak bu filmleri kendimiz izlemeye çalışıyoruz. Of course, yes, of course, the Iranian films. Birçok film ya siz de bana gönderebilirsiniz çünkü merak ediyorum burada neler yapıldığını. Döndüğümde çok daha fazla hakim olmayı planlıyorum Türk sinemasına. Not a lot? Your government doesn't allow you to watch the government? Yeah. Yes, the government, but till now
because we are in a complex moment. We are always in a complex moment, but now in a special complex moment, I don't know. But till now, the Cinema Institute of Argentina support part of cinema, Argentinian cinema, with the percentage of the ticket of the cinema. You know, every ticket, maybe of an American movie, you pay, and 10% of the ticket goes to Argentinian films, which is good. But I don't know if we could resist now, but we are trying. Okay, thank you. I'm sorry. Thank you so much for Thank you. coming to our festival. No, all the way. thank you.